Herkese merhabalar. Genelde konularıma bu şekilde başlıyorum. Herkese merhabalar diye, ama bu sefer kötü bir konudan bahsedeceğimiz için, can sıkan bir konudan bahsedeceğimiz için hoş geldiniz diyemeyeceğim. Bu videoya merak ettiğiniz ya da canınızın sıkıldığı için bir araştırma sonunda geldiniz son günlerdeki haberlere. Biliyorsunuz Avustralya bölgesinde Eylül ayından beri bir yangın felaketi var. Bu yangın felaketi durdurulamıyor. Şimdi ben size birkaç maddede bu Avustralya'da yaşanan yangının sebebini, küresel ısınmayla ilişkisini ve neden söndürülemediğini, neden bu kadar büyüdüğünü özet bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Videoya tam başlamadan önce aklıma iki tane husus daha geldi. Aslında bunlardan bahsetmeyi düşünmüyordum. Bir tanesi, biliyorsunuz Avustralya bölgesi ekonomik olarak ve teknolojik açıdan bizim bölgemize göre daha gelişkin bir bölge. Yani bunu kabul etmemiz gerekir. Onlar bile böyle bir felaketle baş edemiyorlarsa, bizim başımıza böyle bir felaket geldiği zaman acaba biz ne yaparız diye düşünmeden edemiyorum. Birinci aklıma gelen buydu. İkinci aklıma gelen de, şimdi küresel ısınmayla başlayacağız. Çünkü küresel ısınmayla bu yangının bir bağlantısı var. Biz Türkiye'de küresel ısınmayı hissediyor muyuz? Evet, hissediyoruz. Ben bununla ilgili 2 tane de video yaptım hatta ve bulunduğum her ortamda tepki çekmek için, yani arkadaşlarım dikkatini çekmek için, kamuoyu oluşturmak için bunun üstüne bastırıyorum. Burada bir kere daha söyleyeceğim, benim kanalımdan videolara da erişebilirsiniz. Türkiye'de de direkt hissedilen 2 tane husustan bir tanesi aslan balığı tehlikesi, ikincisi de balon balığı tehlikesi. Her geçen yaz bu balıklar artıyorlar. Ve ne zarar veriyorlar? Şimdi ayrıntısına girmek istemiyorum. Araştırıp bulabilirsiniz. Yani Google'da da arayabilirsiniz. Kanalımdaki videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız bu yangınla ilgili sorulara ve verilen cevaplara bir bakalım. Birinci soru, küresel ısınma ile yangının bağlantısı nedir? Öncelikle hızlı bir şekilde küresel ısınmanın tanımını yapalım. Küresel ısınma, belli bir bölgedeki ortalama sıcaklıkların normal değerlerin üzerinde seyretmesi durumu. Avustralya kıtasında da böyle bir sorun olduğu için sıcaklıklar normal değerlerin üzerinde seyrediyor. Mevsimsel farklılıklar oluyor. Ama şu noktada da yanlış anlaşılma olmasın. Kulağa şöyle geliyor. Sanki sıcaklık ve ısı yükseldiği için bu yükselen ısı ve sıcaklık ağaçları ve bitki örtüsünü tutuşturuyor gibi düşünülebilir. Burada olan husus bu değil. Burada olan husus şu: küresel ısınma sebebiyle havanın ısınması ile bitki örtüsü çok daha kuru bir hal alıyor. Bütün nemini kaybediyor. Yani yanmaya hazır hale geliyor. Çok daha kolay yanabilir bir hale geliyor. Küçücük bir statik elektrik atlaması bile yangının başlamasına sebep olabiliyor. Aynı zamanda küresel ısınmanın yarattığı mevsimsel değişikliklerle yıldırım düşüyor ama yağmur yağmıyor. Düşen bu yıldırım da kolaylıkla yangına bir sebep olabiliyor. Yangına sebep olmasıyla beraber yağmur başlamıyor. Yağmur başlasa belki de bu yangınlar çıkmayacak, kendi kendine sönülmeyecek. En azından küçük bölgeler yanacak. Ama bu şekilde durdurulamaz bir döngü başlamış oluyor. İşte küresel ısınmanın yangınlardaki en büyük etkisi budur. Küresel ısınmanın yan etkisi nedir diye soracak olursak, su kaynaklarının kuruyor olması, yangına müdahale etmeyi güçleştiriyor olması, bölgedeki akarsuların, göllerin artık eskisi kadar su dolu olmaması yangına müdahale etmeyi güçleştiriyor. Avustralya kıtası aslında yangınlara, orada yaşayan halk yangınlara alışık değil mi? İkinci soru bu. Evet, halk aslında bitki örtüsünün geniş yapısı sebebiyle böyle şeylere alışık. Yani onlar için orman yangınları aslında bir gerçek. Ama buradaki sorun küresel ısınmanın kıta çapında bir tetikleme yapması ve tüm yangınların aynı anda başlaması ve böylece mücadele edilemez bir hal alıyor olması. Üçüncü madde olarak biz orman yangını sözcük grubuna alışığız. Ama haberlerde şöyle lanse ediliyor, dikkat ettiyseniz. Bir kıta yanıyor. Kıta. Avustralya kıtası yanıyor. Bu şekilde lanse ediliyor. Şimdi ekranda NASA'nın çektiği bir fotoğrafı görüyorsunuz. Buradaki yangınların tamamı eş zamanlı değil. Bazıları sönmüş durumda ama çoğu hala aktif ve Eylül ayından beri yanıyor. Burada gördüğünüz sınırlar Avustralya kıtasının sınırları. Bu fotoğraf gerçekten dehşet verici. Dördüncü soru bazıları için komik bir soru olabilir. Kış mevsiminde orman yangını olur mu? Biliyorsunuz Türkiye ile Avustralya kıtasının bulunduğu kutuplar farklı. Biri kuzey kutbundayken biri güney kutbunda. Bu sebeple mevsimleri tam ters yaşıyoruz. Yani burada kışken orada yaz mevsimi yaşanıyor. Bu sebeple bu soru doğru bir soru olmuyor. Beşinci soru, bu yangınlar söndürüldükten sonra, yani söndürülebilirse her şey normale dönecek mi? Aslına bakarsanız yangınlar söndürüldükten sonra bile mutlu günler oradaki halkı beklemiyor. Çünkü bildiğiniz üzere bitki örtüsü toprak yapısının tutucu bir özelliktedir. Bitki örtüsü bozulduğu zaman toprak kendini taşıyamaz hale gelir, seller olur, toprak kaymaları yani heyelanlar olur. Su ile beraber toprak hareket etmeye başlar. Bu da başlı başına bir tehlikedir. İnsanların canları ve malları yangın söndürülse bile
uzun vadede tehdit altında olmaya devam edecek. Şimdi can sıkan sorulardan bir tanesi, bugüne kadar ne kayıp yaşandı? İyi ki diyelim, oldukça az insan hayatını kaybetti. Dünyanın başka bir yerinde, daha az gelişkin bir yerinde böyle bir felaket yaşansaydı, ne yazık ki aslında kelimeyi seçmekte burada zorlanıyorum. Daha çok insan hayatı kaybolabilirdi. Burada 25 insan hayatını kaybetmiş. Bunun içinde itfaiyeciler ve görevliler de var. Yerel halktan da ölenler var. Umarız ki can kaybı daha fazla artmaz. Şimdi bir rakam daha var burada. 500 milyona yakın hayvan hayatını kaybetti. Yani 500 milyonun çok büyük bir rakam olmasını bırakın. Bu öyle bir felaket ki dünyada sadece bazı hayvanlar o bölgede yaşıyorlar. Ve bu felaket bu türlerin neslini sonlandırabilecek boyutta. Bu gerçekten çok korkutucu. Bir de tabii kıta yanıyor demiştik. Kıta biliyorsunuz ciddi bir yüz ölçümü demek. Şu ana kadar 20 milyon dönüme yakın arazi kül oldu. Umarız ki bu rakam burada kalır ve daha fazla büyümez. Ne yazık ki size iyi bir haber veremiyorum. Bir 7. maddede bir terim geçiyor. Çok önemli bir terim. Doğanın kurallarıyla alakalı bir terim. Bu terimi ben okumak istemiyorum. Çok okumayı beceremedim açıkçası. Şimdi ben internette bu kelimeyi bir sitede okuttum. Size okutuyorum. Ekrana da yazacağım. Akılda kalması gereken bir terim. Evet, buyurun. Biocumulonimbus. Evet, sözcük bu. Bu şu anlama geliyor. Bu tarz orman yangınları kendi doğal ortamlarını yaratıyorlar. Oluşan kül, yüksek ısı bir bulut sistemi oluşturuyor. Bu bulut sistemi de normalde bizim bildiğimiz bulut sistemleri yağmur yağdırırken bu bulut sistemi kendi altında tornado dedikleri kuvvetli rüzgarlar oluşturuyor. Yangının hızla yayılmasını sağlıyor. Ateş toplarını etrafa saçıyor ve bu şekilde yangın kendi kendini besliyor. Ne yazık ki bölgedeki yangınlar kendi habitatlarını oluşturdular ve kendilerini besliyorlar. İşte bu oluşan bu sistem de yangından önüne geçmek için gerçekten ciddi zorluklar yaratıyor. Şimdi son madde olarak bu kadar büyüdü ve bu kadar popüler oldu. Artık sosyal medyada sürekli görüyoruz. Eylül'den beri olmasına rağmen artık herkesin bu konudan haberi var. İnsan şunu hissediyor haliyle, yani artık bu yangın top seviyesine geldi. Genellikle biz Türkiye'de buna alışığız. Artık olay çok büyüdükten sonra ineceğini umuyoruz. Ama ne yazık ki bölgede havalar daha en sıcak haline gelmedi bile. Başbakanlarının da bir açıklaması var. Bu yangınların 1,5-2 ay daha süreceklerini varsayıyorlar. Can kaybının çok daha artacağını söylüyorlar. Yani bu işin sonu pek açık gözükmüyor. İş devam edecek. Havalar daha da ısınacak. Bölge daha en sıcak günlerini görmedi bile. Umarım bu olayla ilgili aklınızdaki teknik sorulara cevap verebilmişimdir. Benim aklıma gelmeyen başka sorularınız olursa alt tarafa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince, cevap bulabildiğimce cevap vermeye çalışırım. Yerli ve yabancı kaynakları takip etmeye çalışıyorum. Videomu beğenip paylaşırsanız, kanalıma da abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Görüşmek üzere.